Merhaba ve The Deep Dive'a hoş geldin. Bugün elimizdeki kaynaklar biraz farklı. Ne bir makale, ne bir rapor. Çok daha kişisel bir şey var sanırım. Aynen öyle. Önümüzde Slovakya'da yaşayan bir öğrencinin Viyana'ya yaptığı 2 günlük tamamen spontane yolculuğunun günlüğü duruyor. Hmm. Buradaki amacımız da o bildiğimiz cilalı gezi rehberlerinin, o görülmesi gereken 10 yer listelerinin arkasına geçmek. Gerçek deneyime odaklanmak yani. Evet, bir gezginin yeni bir şehri ilk kez keşfederken yaşadığı o küçük krizleri, o acemilikleri, hayal kırıklıklarını ve tabii ki beklenmedik zaferleri onun gözünden anlamak. Kısacası bir yolculuk planlandığı gibi gitmediğinde aslında ne kadar zenginleştiğini göreceğiz. Tam olarak bu. Hazır mısın? Hazırım. Ben bu tarz metinleri çok seviyorum çünkü seyahatin en öğretici anları genellikle planların altüst olduğu anlardır. Kesinlikle. Bize en çok şey katan o kusursuz anlar değil, çözmek zorunda kaldığımız sorunlar oluyor genelde. Bakalım bugünlükte ne gibi dersler gizli? Macera daha ilk satırda başlıyor zaten. Gezginimiz güne alarmını duymayarak yarım saat geç başlıyor. Eyvah, o hissi bilirim. O ilk andan itibaren bir koşuşturmaca, böyle hafif bir panik havası hakim. Ama bir şekilde toparlanıp Trnava'dan Bratislava'ya giden trene kendini atıyor. Hı hı. Burada ilginç bir detay var. Öğrenci kartı sayesinde bu yolculuk bedavaya geliyor. Ama hemen bir parantez açmış. Bu kart her zaman işe yaramıyor diyor. Yani bir istisnası var. Evet, geçen hafta trençine giderken tam bilet parası ödedim diye de not düşmüş. Aslında yolculuğun ilk finansal dersiyle karşı karşıyayız burada. Sahip olduğunu sandığın bir avantajın her koşulda geçerli olmadığını öğreniyorsun. Doğru. Bu gezginliğin bir nevi kullanım kılavuzunu yaşayarak okumak gibi bir şey. Varsayımlarla hareket etmemen gerektiğini sana daha ilk adımda öğretiyor. Ve dersler devam ediyor. Bratislava otobüs terminalinde beklerken bir şişe su alıyor, bir on. Tamam. Sonra ne olduğunu tahmin edersin herhalde. Otobüse biniyor ve aynı suyun yarı fiyatına satıldığını görüyor. Ah, o küçük ama can sıkıcı kazıklanma anı, hepimizin yaşadığı bir şey bu. Kesinlikle. O 50-60 centlik fark paradan çok daha fazlasını ifade ediyor aslında. Deneyimsizliğinin bedelini ödediğini hissediyorsun. Evet, evet. Ama bu küçük kayıplar bir sonraki adımda daha dikkatli olmanı sağlayan birer aşı gibidir. Eminim yolculuğu boyunca her şeyin fiyatını 2 kez kontrol etmiştir ondan sonra. Daha Viyana'ya varmadan aklının başka bir yerde kalması da çok ilginç. Kendine şöyle bir not düşmüş. Bir gün mutlaka sadece Bratislava'yı gezmek için vakit ayır. Sence bu anda kalamadığının bir işareti mi? Yoksa tam tersi, böyle doymak bilmez bir keşif arzusunun mu? Bence kesinlikle ikincisi, bu gezgin zihninin nasıl çalıştığını gösteriyor. Onun için dünya keşfedilecek noktalardan oluşan bir harita gibi. Doğru. Bir noktadayken bile zihni sürekli diğer potansiyel rotaları tarıyor. Bratislava onun için sadece bir aktarma noktası değil, aynı zamanda gelecekteki bir maceranın zihnine ektiği bir tohum. Onu yolda tutan o içsel motorun sesi bu aslında. Ve Viyana'ya varıyor. Otobüs havaalanının yakınından geçerken çok güçlü bir an yaşıyor. Öyle mi? Çünkü orası ülkesinden ayrılıp Slovakya'ya geldiğinde ilk ayak bastığı yer. Günlüğüne o ilk günün bilinmezlik korkusunu yeniden hissettiğini yazmış. Mekanların hafızası diye bir şey var gerçekten. Kesinlikle var. Evet, Bir havaalanı binlerce insan için sadece bir geçiş noktası iken, onun için hayatındaki en büyük dönüm noktalarından birinin sembolü. Viyana'ya bu kez bir turist olarak dönmek bile o ilk anıyı su yüzüne çıkarmaya yetiyor. şehir merkezine ulaştıktan sonra ise günün asıl mücadelesi başlıyor. Hosteli bulmak. Evet, en zor kısım. Başta her şey yolunda görünüyor. Doğru metro hatlarını kullanıyor. U2 ve U4, inmesi gereken Hütteldorf durağına kadar sorunsuz geliyor. Plana tamamen sadık. Güzel. Ama sonra o kader anı geliyor. Metro istasyonundan yanlış çıkış kapısını kullanmasıyla bütün senaryo çöküyor. Ah, o anı o kadar iyi anlıyorum ki. Elinde adres var, doğru duraktasın, hedefe bir nefes kadar yakınsın ama tek bir kapı seçimi seni bambaşka bir gerçekliğe ışınlıyor. Tam olarak bu. Ve sonrası tam bir kaos. Tabii. İnsanlara soruyor, biri kuzeye yolluyor, diğeri güneye. Biri şu otobüse bin diyor, öteki metroya geri dön. Her kafadan bir ses çıkıyor yani. Aynen. Bu çelişkili tarifler arasında umutsuzluğa kapılıyor ve insan o anlarda ne yapar? En bildik, en güvenli limana sığınır.
O da gidip bir McDonald's'a giriyor. Sence bu sadece açlıkla mı ilgili, yoksa daha derin bir sebebi mi var? Bence açlıktan çok daha fazlası. O an kontrolünü tamamen kaybetmiş hissediyor. Nerede olduğunu bilmiyor, nereye gideceğini bilmiyor, kime güveneceğini bilmiyor. Evet. Ama McDonald's orada ne sipariş edeceğini, ne kadar ödeyeceğini, tuvaletin nerede olduğunu her şeyi bilirsin. Bilinmezliğin ortasında küçücük tanıdık bir ada gibidir orası. Güvenli bir alan yani. Aynen. Aslında o an orada yemeği değil, kaybettiği kontrol duygusunu ve öngörülebilirliği satın alıyor. Zihinsel bir mola veriyor kendine. Bu çok iyi bir analiz. Ve o molanın ardından tam geceyi sokakta geçireceğim galiba diye düşünürken beyninde bir şimşek çakıyor. Ne oluyor? İstasyondaki görevlinin bahsettiği 53A numaralı otobüs aklına geliyor. Heh, süper. Hemen durağa geri koşuyor, bu kez üzerinde 53A yazan doğru çıkış kapısını buluyor ve yolun karşısına geçerken gözüne o sihirli tabela çarpıyor. Hostel Hütteldorf. İşte o an. O anki mutluluğunu kelimelerle tarif edemediğini yazmış. İşte bu, bir gezginin yaşayabileceği en saf zafer anlarından biridir. Dışarıdan bir yardım almadan, kendi hafızanı, kendi çabanı kullanarak o kaosu çözdüğün an. Evet, evet. O tabela sadece bir yön levhası değil, aynı zamanda başardım, kontrolü yeniden ele aldım demenin somut bir kanıtı. Kaybolarak kazandığı kişisel bir zafer bu. Sonuçta o gün Viyana'yı gezme planı tamamen suya düşüyor. Ama günlüğünü, bugün yaşadıklarım sayesinde bazı şeylerde deneyim kazanmış oldum diyerek bitiriyor. Kesinlikle. Belki Hofburg Sarayı'nı göremedi Ama Viyana'nın toplu taşıma sistemini, arka sokaklarını ve kendi problem çözme yeteneğini keşfetti. aynen öyle. Planlanmış bir turda asla edinemeyeceği bir deneyim bu. Şehirle çok daha kişisel, çok daha derin bir bağ kurdu. Viyana ona turistik yüzünü değil, gerçek yüzünü gösterdi. Ve o da bu sınavı geçti. Nihayet o tabelayı görüp hosteli bulduğunda yaşadığı zafer hissini tahmin edebiliyorum. Büyük bir rahatlama. Artık günün stresi bitti, odasına yerleşti, tamam şimdi şehri keşfetme zamanı diye düşünüyor olmalı. Ama Viyana'nın onun için başka planları varmış. Evet, tam kazandım dediği anda bu kez de hava durumu devreye giriyor. Seyahatin en büyük kuralıdır bu. Sen plan yaparsın, hayat güler. Dışarıda bardaktan boşanırcasına bir yağmur başlıyor. Tabii ki. Karnı zil çalıyor ama o yağmurda dışarı çıkmaya çekiniyor. Sonunda cesaretini toplayıp yakındaki markete koşuyor ama market kapanmış. Hayda. Sırılsıklam bir halde kendini tren istasyonundaki bir dönerciye atıyor. Orada yediği döner boksun detaylarını bile yazmış. Pilav, döner, salata, fiyatı 3,90 euro. Hı hı. Ve karnını doyurduktan sonra istasyon marketinde onu çok mutlu eden bir şeyle karşılaşıyor. Bir Türk markası olan sırma su. Bu çok küçük ama çok anlamlı bir detay. Yorgun, ıslanmış ve biraz da kaybolmuş hissettiğin bir günün sonunda binlerce kilometre uzakta evinden bir parça görmek. Aynen. O su şişesi sadece bir içecek değil, o an için bir teselli, bir aidiyet hissi. Yalnız değilim demenin bir yolu. Evet ama hemen ardından gezgin moduna geri dönüyor ve bir gözlem yapıyor. Ne gibi? Viyana genel olarak Slovakya'dan daha pahalı bir şehir. Bu ilk kanaatini de istasyon marketindeki fiyatlar ve dönerin fiyatı pekiştiriyor. Sürekli bir karşılaştırma hali var. Bu, gezginin zihninin arka planda sürekli çalışan bir hesap makinesi gibi olduğunu gösterir. Her harcamayı kendi referans noktasına, yani yaşadığı yerin ekonomisine göre değerlendirir. O akşam günlüğünü bitirdiği cümle ise her şeyi özetliyor. Vay be Viyana, güzel yüzünü göstermeden yağmurunda ıslattın ya beni. Harika bir cümle. Şehirle arasında daha ilk günden böyle meydan okumaya dayalı bir ilişki kurulmuş. Evet. Bu Viyana'nın ona kolay bir hoş geldin demediğini, onu test ettiğini gösteriyor. Ama bu zorlu başlangıçlar genellikle en unutulmaz hikayeleri doğurur. Ertesi sabahsa güne komik bir olayla başlıyor. Oda arkadaşının bir türlü susmayan alarmıyla uyanıyor. Oo, en kötü başlangıç. Telefonu bulamadıkları için alarmı kapatamıyorlar ve mecburen güne başlıyorlar. Kahvaltı için markete indiğinde ise, Yine aynı hatayı yapıyor. dur tahmin edeyim, maden suyu mu? Yanlışlıkla maden suyu alıyor. Bu maden suyu tuzağına düşmeyen var mı acaba? Ben İtalya'daki ilk gezimde bir hafta boyunca gazlı su içmiştim. Ciddi misin? Evet, çünkü şişeler birbirinin aynısıydı. Bu bir nevi gezginliğe kabul töreni gibi
O hatayı bir kez yaparsın, bir daha etiket okumadan asla su olmasın. Kesinlikle. Ama bu hatanın yanında harika bir keşif de yapıyor. Dışı pudra şekerli, içi kayısı reçelli, adını bilmediği ama tadına bayıldığı bir tatlı buluyor. Marketteki fiyatı sadece 0,55 euro. Gün içinde bir kafede oturduğunda ise aynı tatlının neredeyse 3 euroya satıldığını görüyor. İşte bu, bir gezgin için en aydınlatıcı anlardan biridir. O aha anı. Turistik ekonomiyle yerel ekonomi arasındaki devasa uçurumu ilk elden deneyimliyorsun. Çok doğru. O 55 centlik tatlı ona şehirdeki hayatın gerçek maliyeti hakkında 3 euroluk bir dersten çok daha fazlasını öğretmiştir. Gerçek keşif genellikle yerel bir marketin rafında gizlidir. Kahvaltıdan sonra yağmura rağmen rehberli şehir turuna katılıyor. Ve rehberin anlatımını çok net bir şekilde 3 kelimeyle özetlemiş. Kraliyet, kahve ve Mozart. Çok net bir çerçeve. Evet, rehber şehrin karmaşık tarihini bu 3 anahtar kelime etrafında şekillendirmiş. Kraliyet ailesi üzerinden imparatorluk tarihini, kahve üzerinden sosyal hayatı ve Osmanlı ile etkileşimini. Mozart üzerinden de sanatsal mirası anlatmıştır. Aynen öyle. Bu çok akılca bir turizm stratejisi. Bir şehri ziyaretçiye anlatırken ona sindirebileceği akılda kalıcı bir çerçeve sunmak zorundasınız. Viyana'da kendi markasını bu 3 temel direk üzerine inşa etmiş. Güç, kültür ve sanat. Tam olarak siyasi güç, kraliyet, kültürel kimlik, kahve ve sanatsal deha Mozart. Bu üçleme şehre dair karmaşık tarihi kolayca hatırlanabilir bir hikayeye dönüştürüyor. Turun sonunda ise başka bir sosyal deneye tanıklık ediyor. Bahşiş zamanı. Evet. O garip an. Çoğu kişinin rehbere 10 euro verdiğini görüyor ama bir kişi 5 euro, bir başkasıysa sadece cebindeki bozuklukları. O ne yapıyor peki? O da çoğunluğa uyup 10 euro veriyor ama sonradan fazla ödediğini düşünüyor. Hatta kendine bir hedef koyuyor. Bir sonraki Prag ve Krakow turlarında kesinlikle 5 euro ödeyecekmiş. Bu da seyahatin yazılı olmayan kurallarını öğrenme süreci. Bahşiş kültürü gibi sosyal normlar genellikle böyle gözlem yoluyla öğrenilir. Doğru. Orada farklı davranışları görüyor, bir ortalama belirliyor ve bir sonraki sefere dair bir strateji geliştiriyor. Bu da deneyimle kazanılan pratik bir bilgi. Turdan sonra tek başına şehri gezerken yaptığı gözlemler de çok ilginç. Mesela bir Burger King'e giriyor ve hem çalışanların hem de müşterilerin çoğunlukla Asyalı olduğunu fark ediyor. Sonra yediği hamburger köftesinin İstanbul'dakinden daha lezzetli olduğunu not düşüyor. Bir lezzet karşılaştırması. Evet. Ve son olarak sokaklarda sürekli Türkçe duyduğunu, Viyana'nın ona bu haliyle İstiklal Caddesi'ni hatırlattığını yazıyor. Bu dağınık gibi görünen gözlemler bize ne anlatıyor aslında? Bunlar, gezginimizin artık pasif bir turist olmaktan çıkıp aktif bir gözlemciye, bir şehir antropoloğuna dönüştüğünü gösteriyor. Yani sadece binalara bakmıyor. Aynen. Şehrin yaşayan dokusuna, demografisine, küresel lezzet farklılıklarına ve göçmen topluluklarına dikkat ediyor. Viyana'yı anlamlandırmak için sürekli kendi referans noktalarını kullanıyor. İstanbul'daki hamburger, İstiklal Caddesi'nin kalabalığı. Yabancı olanı tanıdık olanla birleştirerek kendine özgü bir Viyana portresi çiziyor. Günün sonunda artık pili bitmiş bir halde otobüs terminaline dönüyor, normalde daha ucuz bir firmayı tercih edecekken yorgunluktan kendini zorlamıyor ve 8,50 euroya daha pahalı olan Flixbus biletini alıyor. Bu da seyahatte önceliklerin nasıl değişebileceğini gösteren küçük bir an. Bazen bütçe planı, yorgunluğun ve konfor arayışının gerisinde kalır. Bu da seyahatin gerçeklerinden biri. Ve son gün gezisini Trnava'da bir barda oturup tüm bu yaşadıklarını yazıya dökerek bitiriyor. Çıkardığı maliyet de ilginç. 2 günlük bu macera toplamda 66,83 euroya mal olmuş. Fena değil aslında. Günlüğün son cümlesi ise tam bir ironi şaheseri. Bütün gün fırtınalar koparan hava, ben Viyana'dan ayrılırken süt liman oldu, gerçekten alacağın olsun Viyana. Harika bir final. Viyana'nın onunla son ana kadar oyun oynadığını hissettiren o tatlı sitem. Bu cümle, seyahatin o mükemmel anı kıl payı kaçırmanın yarattığı buruk ama bir o kadar da komik hissini çok güzel yakalıyor. Özetle bu 2 günlük kaçamak bize kusursuz bir gezi rehberinden çok daha fazlasını anlat. Kesinlikle. Kaybolmanın, planların bozulmasının, yanlışlıkla alınan bir maden suyunun ve yağmur altında yenen bir dönerin bir seyahati nasıl unutulmaz kıldığını gördük.
Aynen öyle. Bu metnin bize gösterdiği şey şu: seyahat sadece yeni yerler görmek değil, aynı zamanda sürekli problem çözmek, adapte olmak ve gözlem yeteneğini keskinleştirmektir. Hı hı. Gezginimiz Viyana'dan sadece fotoğraflarla değil, aynı zamanda bir sürü dersle ve üstesinden geldiği zorlukların verdiği özgüvenle döndü. En değerli hatıralar genellikle en pürüzsüz anlar değil, aşılan engellerdir. Anlatıcı günlüğünü gelecek sefere artık diyerek bitiriyor. Bu da aklımıza şu soruyu getiriyor. Bir yere gelecek sefere gittiğimizde aslında ne ararız? Güzel soru. İlk seferin acemiliklerini ve hatalarını telafi edip mükemmel bir gezi mi planlamak isteriz? Yoksa o şehrin bize sunacağı yepyeni maceralara ve bilinmezliklere kendimizi yeniden açmaya mı hazır oluruz? Yani bir şehri ikinci kez keşfetmek, ilk keşfin büyüsünü bozar mı, yoksa o bağı daha da mı derinleştirir? Bu soruyu da sana bırakıyoruz.